İslam dini ahlak, vicdan, rahmet dinidir. İslam dini iyilik, güzellik, barış dinidir. İslam dini hak dinidir. Her zaman hakkı savunan, hak yolunda yürüyenlerin dinidir. İslam ayrıştırıcı bir din değildir. Ayrım ve zulüm yapanların sürekli uyaran bir dindir. Yapılan bu zulümler, kafa kesmek, küçük çocukları öldürmek, kadınlara, kızlara tecavüz etmek İslam dini ile asla bağdaşamaz. Sırf Alevi olduğu için insanları katedenler ve bundan dolayı cennete gideceğim düşünen kişilerin İslam'la yakından uzaktan alakası olamaz. Bu amelleri yapanlar hangi ırktan kim olursa olsun Allah'ın gazabına uğrayacaktır. İslam dininden daha üstün din yoktur. İslam dinini kirletmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ve ben Mevlana Ali'nin adamıyım. Efendim, Tanık Haber'den merhaba. Alevi Kanaat Önderimiz Mehmet Güven'le yine birlikteyiz ama bugün bu programda Suriye'de yaşanan vahşeti konuşacağız. Alevi katliamı adı altında dini inancı ne olursa olsun, dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bir insan öldürmeyi konuşacağız. Bir insan öldürmenin, din adına bir insan öldürmenin arkasında neler yatıyor onları konuşacağız. Suriye'yi neler bekliyor onları konuşacağız. Hangi amaçla bu insanlar bu vahşeti yaratıyorlar onları konuşacağız. Hocam, ciğerimiz yanıyor, gerçekten içimiz yanıyor. Binlerce insan orada öldürüldü ve bazı basın yayın organlarındaki köşe yazarları da öldürülen Aleviler için leşler diyorlar. Aleviler ölüm hak ediyor diye böyle sosyal medyada bazı paylaşım yapan insanlar var. Bu daha çok insanın vicdanını yakıyor yani. Filistin'de yaşanan olaylarda sahil kenarına vurmuş bir tane çocuğun cesedinin fotoğrafı dünyayı ayağa kaldırmıştı ama biz sosyal medyada çok fazla görmeye başladık. Özellikle Alevilerin çocuklarının orada öldürülmüş fotoğraflarını. Bence o Filistin'deki çocuk fotoğrafından çok daha fazlası var orada. Bir vahşet var hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir 10 gündür. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La'natullah kil şey halafallahu Resulü. Ve la'natullah kil şey bimevdil insan müdün hakkı lizi haramallah katlihi. İnce İslam dininde insan öldürmek günah. Biz bunu söylüyoruz. Ama bunu yapanlar da ne İslam'dan, ne dinden, ne hiçbir şeyden alakaları yok. Şimdi bakın, bu cihatçılar diyorlar. Din için cihat yapıyoruz. İslam için cihat yapıyoruz. Güzel, iyi. Peki İsrail 50-60 bin tane Müslüman öldürdü. Niye oraya karşı cihat yapmadılar? Onu soruyoruz. Niye İsrail'e karşı, Yahudilere karşı, Soyunizme karşı niye cihat yapmadılar? Burada mesele İslam değil. Buradaki mesele bunların yaptıkları. Beşar gitti, suç yapmıştır. Evet. İnsan öldürmüştür. Evet. Ben onu kayırmıyorum. Bakın. Burada bir oyun var. Burada Esad'ın gitmesiyle zulüm yaptığı her zalim lanetlenmiştir. Evet. İsterse babam olsun. Bakın. Zulüm Allah'ın düşmanıdır. Burada yapılan bu zulümler, yapılan bu olaylar, Suriye'nin parçalanması, Suriye'nin yıkılması, bu bir nevi İsrail'e bir hizmet. Burada kim kazandı? Bu Esad gitti. Hudutlar paramparça oluyor. İnsanlar öldürüyor. Kim kazandı acaba? Türkiye mi? Türkiye kazanmadı. Türkiye şimdi kaybedecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? İsrail 170 kilometre bizden uzakta. Şimdi İsrail Şam'da. Bize 0 kilometre. Bakın. Evet. Burada yapılan hizmet İsrail'e dış güçlere hizmet yapıldı. Bu insanları öldüren, kadınları tecavüz edin, çoluk çocuk bilmeden insanlar öldüren, bunlar hizmet etmedi İslam'a. Bunlar dış güçlere hizmet eden satılık insanlardır. Kirayla yapan insanlardır. Suriye'de kargaşa, iç savaş Suriyelileri ilgilendirir. Ama dışarıdan gelen, aylıkla çalışan, katliam yapan, Tacikistan, Türkmenistan dedikleri gibi Azerbaycan olsun, Kafkas'tan, Bosna Hersek'ten, Çin'den gelen, bunlar hepsi para için gelmiştir. İslam için gelmemiştir, dış güçlere hizmet eden güçlerdir. Bugün de insan da öldürmek çok büyük bir günahtır. Ben burada söylüyorum, bunu herkes bilsin ve herkes duysun. Suriye parçalandı, şimdi sıra bizim Türkiye'de. %1 trilyon ve kaçınılmaz. Bu olacak. Bakın biz bunu biliyoruz. Çünkü Armagedon
bizim Antakya'da cereyan edecek. Eğer bizim vatanımız, uyarıyorum, devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız eğer bu katliamı durdurmazlarsa, eğer buradaki satlık teröristleri buradan çıkarmazlarsa, yarın bizi de nasıl Suriye parçalandıysa burası da parçalanarak kaçınılmaz. Eğer aklımız varsa burada Türk olsun, Alevi olsun, Sünnisi, Çerkezi, Şiisi kim olursa olsun her vatansever şimdi burada bizim de Suriye gibi olmamamız için, Irak gibi olmamamız için bakın hemen birlik, beraberlik sağlamamız lazım. Yoksa Türkiye oradan daha da beter olacak. Bu %1 trilyon. Benim bildiğim bu. Bakın ondan sonra diyorlar ki şimdi bazı insanlar çıkmış. Diyorlar ki Suriye'de katliamlar oldu. Niye şimdi oraya seslenmediniz de şimdi buraya sesleniyorsunuz? Bakın benim başıma Beşşar el-Esed ve avenleri benim başıma 1 milyon dolar koydular öldürülmem için. Evet. Ben kimseden korkmadım ve işime devam ettim. Burada diyorlar işte sızlamadınız. Ama beyefendi o kelimeleri söyleyen o arkadaş kimse bilmiyorum. Siz vicdanı sızlamadı. Ama buraya Suriyeli Beşşar'ın zulmünden kaçan insanlar acaba Antakya'ya gelmediler mi? Adana'ya gelmediler mi? Mersin'e gelmediler mi? Peki burada Alevi vatandaşlarımız Suriye'den gelen kardeşlerimize evlerini açmadılar mı? Aş vermediler mi? İş vermediler mi? Onu söyle hangi vicdanla sen söylüyorsun? Orada olanları yaptığı zaman Beşşar aslında niye konuşmadınız? Şimdi konuştunuz. Biz konuştuk. Elimizin uzandığı kadar. Beni öldürecekti. Başıma ödül koydular. Ama gene de burada eğer sesleri çıkmaysa da gene bunu inkar etmemek lazım. Aleviler buradan gelen Suriye'den Beşşar el-Esed'in zulmünden kaçanlara burada bizim Aleviler de evlerini açtılar. Aş verdiler. İş verdiler. Şimdiye kadar da çalışıyorlar. Öyle bir olayları yok. Suriye halkıyla Sünnisi, Alevisi herhangi bir olay yok. Beraber şimdiye kadar yaşıyoruz. Ama bunu dış güçlere kazandırmak için fitne fesadı doldurdular, yaptılar. Orada kesen biçen hepsi düşman, hepsi dış ülkelerden Siyonizme, İsrail'e hizmet eden kişiler. Bu açık ve net, bu gerçek. Siz Alevi Sünni diyorsunuz ya, şimdi Amerikalı bir diplomat orayla ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki özellikle bürokraside Alevileri Müslüman olarak değil Esad rejiminin devlet adamları olarak görüyorlar. Bundan dolayı bu yaşanıyor diyor. Devlet adamlığı başka bir şey, inanç başka bir şey ama onu inancın dışında tutmaya çalışıyor. Şimdi bakın Alevileri ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne Emevi zihniyetinde benim kimliğimi bana öğretemez. Bunu herkes bilsin. Müslüman gerçek İslam biziz. İslam'ın özüz de biziz. Şimdi devlet adamları dini karıştırmasınlar. Burada yaptıkları olayları örtbas etmek için. Beşşar'ı sevmeyen bir insan çok Alevi. Kabul etmeyen de çok. Ama bizim dediğimiz, bizim isteğimiz buradaki olan katliamlar. Bu Beşşar Esed'in zalim dedikleri, her zalim lanetlenir. Biz de her zalimi lanetliyoruz. Ben kimseyi savunmuyorum. Burada ama niye benim derdim, niye bu fatura sadece Alevilere kesiliyor? Beşşar'ın hükmünde başbakan Sünni, Genelkurmay Başkanı Türkmen, Kürt de var. Niye onlara ses çıkarılmıyor da bunlara ses çıkarılıyor? Bizim derdimiz suç yapan cezasını çeksin. Ben suçluyu kayırmıyorum. Ama burada çoluk çocuk karnını yarıyor. Çocuğu çıkarıp pişirip yiyorlar ya. Hangi İslam'da, ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte hiçbir yerde öyle bir şey olamaz ya. Ondan sonra bu beyefendi çıkmış, Alevilik din değildir. Peki Alevilik nedir? Alevilik din değilse hiçbir din değildir. Bunu herkes bilsin. Ben Aleviyim, İslam'ın özüyüm. Hodri meydan herkese. Aleviler İslam'ın özüdür. Siz ne derseniz deyin. Şimdi bu Osmanlı döneminde de Aleviler böyle zulüm ve katliamlara, baskılara maruz kalmışlardı. Yine Aleviler, çok sayıda Alevi vatandaş öldürülmüştü. Bak, yani bu tarihten bu yana ilk değil. Bu da son olmayacak herhalde anladığım kadarıyla hocam. Alevileri kesen, öldüren Yavuz Sultan Selim'e gelelim. Bak, oradan başlayalım. Kimi öldürdü Yavuz Sultan Selim? Türkleri öldürdü. Türk dediğin zaman, Türkmen dediğin zaman bunlar Hazreti Ali'nin soyundan gelen insanlardır. Yavuz Sultan Selim Beyazıt döneminde 20 yıl Trabzon'da valilik yaptı. Evet. Buradan başlayalım. Evet. Ne zaman? 1512 yılında.
Evet. O zaman bütün derdi, kafası doğudaydı, doğuda. Seferler yaptı, bir şeyler öğrendi. Emevi zihniyetini kafasına öyle işlemişlerdi ki. Evet. Tabii iktidara gelince Türkmenlerden, Türklerden yani bir intikam peşindeydi yani. Evet. Tabii ne yaptı? Şimdi Türk dediğiniz zaman Alevi demek. Türkmen de Alevidir. Bakın bunu zamanla maalesef bunlara asileme ettiler. Emevi zihniyetini yerleştirdiler. Burada 1512 yılında iktidara geldiği zaman şimdi katliam yapmak istiyor. Türklere, Türkmenlere karşı. Nasıl yapacak? Türkmen dediğin zaman Kızılbaş demektir. Bak, evet. Kızılbaş evet. demektir. Bektaşi demektir. Alevi demektir. Evet. Bakın Alevi demektir. Bunu nasıl yapacak? Gitti onun yanında bir tane vezir, dinden idaren de bir kadı diyelim, bir fetva çıkarttırdı. Alevileri yani Türklerin kafir olduklarını, Türklerin malı, mülkü öldürmek mubahtır, kadınlarına tecavüz etmek, çocukları öldürmek mubahtır diye bir fetvalar çıkarttırdı. Ve bunu her tarafa yaydı. Evet. Ve burada Alevilere, Türklere ve Türkmenlere katliam yaptı. Çünkü Türk dediğin zaman Türkmen Kızılbaş demektir, Alevi demektir. Bir sürü katliamlar yaptı Yavuz Selim. Evet. Çünkü kafasına koymuştu İslam'ın halifesi olacağım diye. Tabi çıldıran Mısır Savaşı'ndan sonra Mısır'a yürüdüğü zaman orada halifelik Abbasilerdeydi. Evet. O zaman halifeliğe geçiyor. Halifeliği alınca bütün Araplar buna karşı geliyorlar. Dedi siz Osmanlı Türksünüz, siz mevalisiniz, siz halife olamazsınız. Mevali ne demek? İbn Küteybe zamanında, Emeviler zamanında Türkleri, Türk boyları paramparça ettiler. Erkeklerini kestiler, çocuklarını kestiler. Türk kadınlarına, Türk boylarına, pazarlarda kadınlarını, kızlarını tecavüz edip sattılar. Dedi siz mevalisen benim malımsın, benim esirimsin. Sen halife olamazsın. Ne yaptı Yavuz? O zaman Araplardan bir kafile çağırtırdı. Evet. 2000 kişilik bir Arap üleması geldi. Yavuz Sultan Selim zamanında, Beyazıt zamanında Türk ve Türkmen tekkeleri vardı. Osmanlı Ehl Beyt'i seven 12 imamın başında giden insanlardı yani. Tabi bu ulemaları getirince İstanbul'a getirdi. 2000 diyorlar ama benim bildiğim 5000 küsur alim ailesiyle beraber geldiler. Dediler ben halifeliği aldım ama dedi biz kabul etmiyoruz ama halifeliği sizde kalsın. Ama dedi ki Osmanlı topraklarında bize din idaresini vereceksin. Yavuz bunu kabul etti halifelik için. Evet. O zaman bizim Osmanlı topraklarında Türkmen diyeler hakkında fetva çıkardılar. Kesilmesi caizdir. Evet. Karısına, kızına tecavüz etmek caizdir. Evini almak, öldürmek, yakmak caizdir. Bunu fetvayı çıkaran bu Arap alimleri. O zaman Osmanlı topraklarında ilk önce neyi getirdiler? Nakşibend tarikatını getirdiler. Halidiye tarikatını getirdiler. Ne yaptılar? Bütün Aleviler hakkında, 12 imam hakkında hepsini tekkeleri kapattılar. Yerlerine ne yaptılar? Halidiye, Nakşibendi, Şafii mezhebini, Şafii olsun, Hanbeli olsun, bunu Maliki, bunu ister internete geçin görürsünüz. Oraya yerleştirdiler. O zaman Alevilerin katli vacip olmuştur dediler. Hep bütün Alevileri kesmeye başladılar. Tarikatları yerleşince evet. Osmanlı o zaman gerilemeye başladı. Gerileme devri. Hocam din uğruna gerçek Müslüman olan insanları kesmek... Bunlar çıkar uğruna. Bunlar İslam'la alakası yok. BBC önceki gün bir haber yayınlamış. Demiş ki Alevileri karanlık bir gelecek bekliyor. Neye dayanarak böyle bir haber yaptı? Kendileri hazırladıkları bir olay planıdır. Ama Allah tarafında öyle bir şey yok. Evet. Bu doğru değil. Ondan sonra şimdi kalkmışlar Aleviler Müslüman değildir. Diyorlar ki Kızılbaşlar ayrı bir şey. Bektaşiler ayrı bir şey. Tahtacılar. O da ne demiş ki işte Alevileri köpek olarak duydum bir tane köşe yazarı. Aleviler köpek gibi öldürülmesi lazım. Öyle bir şey. Leş diye bahsediyor. Alevilerin öldürülmesi. Ben öyle zannediyorum o beyefendi yazara. Onun seviyesine düşmek istemiyorum. Konuşmaya bile gerek yok. Yok. Ya sadece yazarsan sen olgun olmuş olman lazım. Biz maalesef olgun değilsin.
maalesef adam olmamış, okumuş ve idrak etmemiş. Ben ona soruyorum. Siz Alevi Nusayrileri Bektaşilikten ayırıyorsunuz. Alevi Nusayrileri Kızılbaş'tan ayırıyorsunuz. Kızılbaş'ı Tahtacılardan ayırıyorsunuz. Ama beyefendi sana soruyorum. Bu fitne fesedi atıyorsun. Zaten bütün dünya bizim vatanımızı yok etmeye çalışıyor. Sen de bu fitne fesadı burada Aleviler hakkında bir kışkırtmaya atıp iç savaş çıkarmak istiyorsun. Bak sana söyleyeyim Profesör Efendi. Oku, öğren, yazar mısın sen eserin? Sen ve tüm yazın bu yazın benim için sıfırsın sen. Bir şey konuşacaksın gel karşı karşıya konuşalım. Eğer sen bunları ayırıyorsan ben sana soruyorum. Peki Hanbeliler Sünni değil mi? Mezhep olarak. Bir. Peki Malikiler Sünni değil mi? Peki Şafiler Sünni değil mi? Ebu Hanifeciler Müslüman değil mi? Kadriye tarikatı Sünni değil mi? Hepsi Sünni. Sen niye peki Alevilerin arasına girip de diyorsun ki Bektaşiler Alevidir, Kızılbaşlar Alevidir, ondan sonra Nusayriler Alevi değildir, İslam değildir. Ben sana soruyorum. Peki sen bu ayrımı yaptığın zaman niye Sünni aleminden gelen Şafii, Hanbeli, Maliki niye onları ayırmıyorsun? Bu senin yazdığın iftira. Ha bakın bunu herkes bilsin. Alevi dediğin zaman Kızılbaş da olsun, Bektaşi de olsun, Tahtacı da olsa, Nusayri de olsa hepsi Alevidir. Nasıl Şafii'yi, Hanbeli'yi, Maliki'yi, Kadri'yi ayırmıyorsanız, hepsi Sünni diyorsanız, Aleviler de hangi lakap almışsa o lakaba bakmayacaksın. Özüne bakacaksın. Alevi dediğinizde hepsini kaplıyor. Mühim olan Alevi kelimesi. Mühim olan şunun lakabı bunun mahallesinde değil. Bu lakap bir mahalledir. Şimdi Şafii kendisi bir şahıs ya. Bir isim mezhep olabilir mi? Ebu Hanife diyorsunuz. Biz Hanife mezhebine tabiiz. Tamam tabisin. Ama Hanife bu makale nereden geldi? Ebu Hanife Numan'ın kızı Hanife adında. Nerede öğrendin sen ilmi aldın diyor. Ben Ebu Hanife'nin medresesinde okudum. Alevilik de İslam'ın özüdür. Türk ve Türkmen hepsi ve Aleviler aynı soydan gelmektedir. İstediğiniz yerde, istediğin oturumda gelip konuşalım. Siz burada fitne yapıyorsunuz. Bizim derdimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlardan bu katliam dursun. Günah. Siz sessiz kalıyorsunuz, yarın Allah'a hesap vereceksiniz. Biz de Sünni kardeşlerimiz olsun, Filistin'de olsun, Suriye'de kim olursa olsun her zalimi biz lanetleriz. İster Alevi olsun, ister Türk olsun, ister Sünni olsun, ister Kürt, ister Şii kim olursa olsun, Yahudi kim olursa biz lanetleriz. Bugün Allah'ın haram kıldığı insanı öldürmek siz Allah adını öldürüyoruz. Niye Allah sana ihtiyacı var? Allah isterse yok etmez mi? İbret alın. Bakın Hud kavmine ne yaptı? Bakın Lut kavmine ne yaptı? Yani Allah size mi muhtaç? Biz o Hristiyanlar gemi yapacağız. Hazreti İsa adına bütün insanları kılıçtan geçirdi. Ta Kudüs'e kadar vardılar. Bunları bırakalım. Devletimizi nasıl koruyacağız? Gelen belanın önünde nasıl duracağız? Zannetmeyin bizim haberimiz yok. Biz çok iyi biliyoruz. Suriye'den sonra bizim Türkiye'de sıçrayacak bu mezhep olayları her zaman için vatan kaybettirmiştir, toprak kaybettirmiştir. Ben bir Aleviyim ve Aleviyimde iftihar ediyorum ve ben bu vatanın çocuğuyum. Bunu bilsin. Müslümanlıkla, İslam'la ben övünüyorum. Ben Alevi İslam'ın da özüyüm. Bunu bilin. Orası bittikten sonra sıra burada. Ama burası Suriye gibi olmayacak. Herkes bilsin. Ve göreceksiniz ne olacak. Son dönemlerde Nusayrilik kelimesi çok fazla konuşulmaya başlandı. Nusayri kimdir hocam? Şimdi bakın. Evet. Ben Marmara Üniversitesi'nden mezun olduysam falan öğretmeninden mezun olduğunu yazarlar mı? Üniversitesinin ismi yazarlar. Biz Aleviler Ehl-i Beyt'in okulundan, Ehl-i Beyt'in medreselerinden mezun olan kişileriz. Ebu Şeyh Muhammed Mısır aleyhisselam o medresede bir öğretmendir. Üniversiteyi mi soracaksın? Nerede okuduğumu yoksa öğretmeni mi? Anladım. Okulun ismi geçerli. Okulun ismi Alevi bitti. Ehl-i Beyt'in medreselerinden geliyoruz biz. Ebu Şeyh Muhammed Mısır aleyhisselam bir öğretmendir. Okulumuz 12 imamın Ehl-i Beyt'in medresinden çıkan Alevi gerçek İslam'ız. Bir de Bektaşiler onlar nedir hocam? Bektaşi bakın bir öğretmendir Hacı Bektaş Veli. Peki
Hacı Bektaş Veli geldiği zaman Alevilik yok muydu? Alevilik de vardı. Önceden vardı. Evet. Kalveladan beri vardı. O zaman az önceki söylediniz bunun için de geçerli. Tabii ki. Alevi Alevidir. Sen öğretmeni mi istiyorsun, medreseyi mi? Kardeşim. Bir de bazı insanlar kendilerine ensar diyorlar. Bu başka bir şey mi? Bu ne? Ansar mı? Evet. Ansar olacak olan Hazreti Ali'nin vilayetine geçmiş olacak kardeş. Kendi kendine uydurma hadisler, kendini yükseltmek istiyor. Bak kendini yükseltemezsin. Burada arşivler var, ispatlar var, kafanı kırarlar. Ensar Bak nedir kardeş, hocam? Ansar bakın. Hazreti İsa Allahümme salli ve sellem aleyh. Evet. Ne dedi? Havarilerini topladı. Evet. Havarilerin torunlarını topladı. Evet. Dedi ben gökyüzüne çekileceğim. Evet. Benden sonra bir peygamber gelecek. Yeryüzüne. Gökyüzünde adı Ahmet. Allahümme salli ve sellem aleyh. Hazır yeryüzünde Muhammed olacak. Allahümme salli ve sellem aleyh. Evet hocam. Dedi geldiği zaman bu peygamber ona kayıtsız, şartsız Evet. beraber olun ve onu ansar olun, onun ansarları, adamları olun demek. Tabii Hazreti İsa bu emiri verdikten sonra sen bakma şunları, bu tarihleri, Emeviler gerçek bir tarih bırakmadı. Hepsini oynadılar. Yok ettiler İslam'ı. Şimdiki yeryüzünde olan İslam Emevi dinidir ya. Biz bilmiyor muyuz ne olay olup olmadığını? O zaman havarilerin torunları Evet. Medine'de kaldılar. Hatta Medine'den Hazreti Muhammed Medine'ye gelmeden önce onu bekleyen Ansarlar, Ebu Eyyub el-Ansari onlardan biridir. Hatta Hazreti Muhammed evinde kaldı. Hazreti Muhammed'i görmeden önce. Ansarlar Hazreti İsa emir verdi. Evet. Hazreti Muhammed buraya size gelecek ve onunla kayıtsız şartsız olunuz. O zaman Hazreti İsa'nın vasisi kim oluyor? Şem'un-us Safa. Vasisi oluyor. Evet. Tabi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kafirler onu öldürecekler zaman birkaç tane muhacir geldi. Muhacirler beraber gelince Hazreti Muhammed'i Medine halkı bahurla, güzel kokularla, zaferanla, çiçeklerle karşıladılar. Kim karşıladı? Havarilerin torunları. Kal İsa min ansarlı İsa kal havariyun nihna. Biz havarilerin torunlarıyız. Biz Hazreti Muhammed'i görmeden İslam'ı kabul eden kişileriz. Bunlar da Şem'un-us Safa'nın hilafetini kabul edenler. Şimdi nasıl biz gerçek halife Hazreti Ali halifeni kabul eden kişilersek Ansarlar da kayıtsız şartsız hem Hazreti Muhammed'in hem Hazreti Ali'nin vasi olduğunu, halife olduğunu kabul eden kişilerdir. Kerbela'da bir savaş olsa, Yezid'le Hüseyin asrında bir savaş olsa, şimdi çıkmış biz Yezid'in safını tutarız. Yezid'in safını tutan bir insan Ansarlardan olamaz. Ansarlar Hazreti Ali'nin adamları, Hazreti İsa'nın adamlar, bunlar da Alevidir. Bunlar gerçek İslam'dır. O zaman İslam'ın gerçek savaşçıları mı? İslam'ın gerçek savaşçıları. Ve İslam'ın gerçek savaşçıları bu olayların sonunu getirecekler. Ve az bir zaman kaldı. Hep böyle söylüyoruz da sonucu gelmiyor. Zaman Gelecek. Bakın Evet. şimdi cirit atıyor. Bir devlet bir adamı bir şey söylüyor. O bir şey söylüyor. Ama Allah da bir şey söylemek üzere. Çünkü bu kadimler Sünnisi de olsun, Alevisi de olsun, Yahudisi olsun günah ya. Allah böyle demedi ya. Ben kimseyi kayırmıyorum. Ulan kadınların günahı ne? Bunu Emeviler yaptı. İbn Küteybe yaptı. Haccac yaptı Emeviler zamanında. Evet. Emevilere hizmet ettiler. İslam dinini değiştirdiler. Şimdiki bu savaşçılar Siyonist'e hizmet ediyorlar. Bütün dış ülkelere hizmet eden kişiler. Hocam o kadar program yaptık sizde. Arada bir hatır var artık. O sır kapısını biraz zaralayalım. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bakın. Ben zamanında ne dedim? Dedim ki 5 Ocak'ta şimdi süreç başladı. Süreç yeni başladı dediniz. Dedi. Bazı beyefendiler, hocalar çok alim, lüks alimler yani. Ama alimliği ticaret için maalesef. Milleti bilinçlendirmek, ya hocam, milleti bil öğretmek, millete faydalı olmak için değil. Kendini büyütmek, el öptürmek, kıymet görmek, evet. Tüccar hocalar şimdi. 19 kelime. En küçük rakam hangisi olur? 1. En yüksek rakam hangisi? 9. 9. Hazreti İsa Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de bunları Kur'an'da açmış. 2019 emir verdiği zaman Hazreti İsa Mehdi'nin geleceğini, o gelmiştir ve hazır bekliyor.
Ama bazı beyefendiler ben falan falan olayım. Bırak falan falan oğlum, sen ne yaptın onu söyle. Hazreti İsa, Hazreti Musa olsun, bak neye vurmuşlar. Dedi en son 9 harf bitirici ve en son harf en yüksek rakamdır. Gelecek demektir. Bakın. Evet. Bir kadına misal vermişler. Diyor ki bir kadın 21 gün geçtiği zaman adet olmazsa hamile sayılıyor. Olmuyor mu? Oluyor. Evet. Peki doğum ne zaman oluyor? Doğum ne zaman doğacak? 9 ay sonra. 9 aydan önce sancı olmaz. 9 ay bittikten sonra evet, o zaman sancı başlar. Şimdi 2019 bitti. Ben 5 Ocak'ta ne dedim? 2020. Şimdi süreç başladı. Demek istediğim şimdi artık sancılar başlayacak. Sancı ne oldu? Size söyleyeyim. Korona geldi. Yanardağlar patladı. 9 ay. evet, o zaman sancı başlar. Evet, evet. Ben ona girmek istemiyorum. 1'de başladı. 9'da sancı başlar. Bir de yanına getirsen 19 olur. Hazreti İsa'nın Allahümme salli aleyhi ve İncil'de bunu tam açıklıyor. Şimdi dünya ne oluyor? Sancılanıyor. Evet hocam. Benim anlattığım dünyaya vuruyor. Dünyayı bir kadına benzetiyor. Evet. 9 ay sonra sancı başlar diyor. Şimdi dünya sancılanıyor. Evet. Koronalar oldu. Yanardağlar patladı. Deprem. Savaşlar, deprem. Bana soruyorlardı ne olacak, şimdi bana soruyorsun. Ne olacak hocam? Bakın. İlk önce ben ne dedim depremde? Dedim ki daha elbiselerinizi alıp kaçabilecek zamanınız olmayacak. Dedim ki yanardağlar patlayacak. Dedi daha ne olacak? Dedim Orta Doğu'da bir cumhurbaşkanı öldürülecek. Evet. Ve 38 gün sonra öldürüldü. Ben ne dedim? Dedim ki Orta Doğu'da bir padişah ölecek, oğlu yerine geçecek. Evet. Söyledim. İsrail televizyonlar ne dediler? Hamenei hasta, oğlu Müştaba'yı hazırlıyorlar. İster ölsün ve ölmesin. Ben bu haberi vermedim mi? Evet. Televizyonlarda çıkmadı mı? Evet. Çıktı. Evet. Şimdi de Suriye'de dedim hiçbir Alevi bırakmayacaklar. Hepsini kesip öldürecek 35-40 yıl önce söylemişim. Ve sırada Antakya, Adana, Mersin'e kadar ulaşacak. O zaman bu bela bizim vatanımızın paramparça olmasına sebep olacak. Çünkü gelen teröristler kiralık, nasıl orası kiraydı senin içinde kiralar. Ne olup bittiğini biz biliyoruz ama inşallah hepimiz birlik beraber olursak hem bu vatanımız gitmez, inşallah bizim bu siyasetçilerin akılları başına gelir. Orada olan olaylar, orada öldüren insanlar, vatan parçalanması bu dış güçlere yarayan bir şeydir. Bunu herkes bilsin. Hocam bu soykırım olabilir mi ya? Soykırımdan daha kötü ya. Yani, Soykırım ne demek? Soykırım sıfır kalır ya. Günah bir şey ya. yani bütün kendini ensar olarak tanıyan Alevilerin kökünü kazımak, bir tane bile bırakmamak amaçlı. Öyle. Düşünce bu. Ama Allah öyle demiyor. Benim bildiğim Allah öyle demiyor. Ve çok yakında göreceğiz. Göreceksiniz. Ben Aleviyim. İslam'ın özüyüm. Hodri meydan herkese. Aleviler İslam'ın özüdür. Siz ne derseniz deyin. Hocam şimdi Suriye'de Emevi camisi var orada. Oranın bir kutsallığı var mıdır? Neden kutsaldır? Sürekli çünkü ismi geçiyor. Şimdi bakın. Emevi camisinin hiçbir kutsallığı yoktur. Bakın. İlk önce Emevi camisine gidip namaz kılacak olan insan. Tabi namaz kılmak yanlış bir şey değildir. İyi bir şeydir. Emevi camisi olmadan zaten lakap almış Emevilerin camisi. Zaten Emeviler İslam'ı yıktı. İslam'ı yok etti. Emevi cami olmadan evet, milattan önce 64 yılında putlara tapan bir pagan tapınağı oldu. Tabi milattan sonra Hazreti İsa'nın gidip 391 yılında 2. Theodor Roma zamanında pagan ismini kaldırıp orayı kilise olarak değiştirildi. Hatta o kilisenin adı Baftistçi Yahya Peygamber Kilisesi olarak isim verildi. Tabi Müslümanlar orayı fethettikten sonra o Emevi camisini bir tarafını cami, bir tarafı da kilise kaldı. Yıllar kaldı. evet.
O camide de 81 yıl Hazreti Ali'ye, Hasan Hüseyin'e, Fatıma Zehra'ya, Ehl-i Beyt'e küfür edildi. Bunun kutsallığı ne? Hazreti Muhammed ne dedi? Aranızdan çekiliyorum, 2 tane emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an, ikincisi Ehl-i Beyt'im dediği, o Ehl-i Beyt orada 81 yıl küfür ediliyor, lanetleniyor. Bunun kutsallığı nerede kaldı? Size soruyorum. Ondan sonra tabii ki orada 4 mezhebinde, Şafii'nin de, Ebu Hanife'nin de, Ahmed bin Hanbel'in de, Malik'in de, hepinin de orada her mezhebe ait bir tane minber var. Şimdiye kadar durmaktadır. Evet. Hazreti Yahya peygamberin başı orada. Evet. Hazreti Hüseyin'in başı orada. Orada teşhir edilmişlerdir. Bu için 81 yıl Ehl-i Beyt'e küfür eden, Hazreti Ali'nin ya küfür eden Hazreti Mevlana Ali, İslam'ın korucusu ve koruyucusu. Güneşi çeviriyor. Evet. Ölüleri diriltiyor. Bakın. Emeviler, çünkü Hazreti Ali Emevilerin dedelerini İslam için yok eden, Emeviler İslam'ın en büyük düşmanı. Emeviler iktidara gelince zaten İslam'ı paramparça eden, İslam'ı yok eden kişilerdir. Buraya Emevi camisi verdiler. Bu öyledir yani. Önceden pagan tapınağıydı. Evet. Sonra Baftişi Hazreti Yahya'nın kilisesi. Evet. Sonra Emevi camisi yıllar boyu böyle kaldı. Ondan sonra kiliseyi kaldırdılar. Hepsi Emevi camisi. Tamam, Emevi camisine gidiyorsun. Ben geçen de dedim. Bakanlarımız oraya gitti. Çok güzel. Çok iyi bir şey. Biz de iftihar ettik. Çünkü vatanımız, dış güçlere, devletimiz, yani biz de burada varız. Siz ben burada varım diyorsan, oradaki hangi azınlık olursa olsun ben burada varım diyorsan, o zaman o insanlara da sahip çıkman lazım. Ondan sonra din açısından geleceksek, büyük bir günah. Hazreti Muhammed'in torunu Zeynep annemizin orada türbesi var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torunu olan Hazreti Zeynep'in makamına ziyaret edilmiyor. Ehl-i Beyt'e küfür edilen 81 yıllık camide namaz kılınıyor. Bakalım burada Müslümanlık acaba nerede? Onu araştırmamız lazım. Hocam bu vahşetle ilgili son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Şimdi bu vahşetle ilgili ben Cumhurbaşkanımızdan, bütün bakanlardan istediğimiz bu vahşet durdurulsun. Katliamları önceden Suriye halkına zulüm yapanlar zaten hepsi kaçtı gitti. Evet. Orada fakir fukaralar kaldı. Azınlıklar kaldı. Yani onlardan mı intikam alacaksınız? O kadar mı cihatçısınız siz? Gidin bakın Suriye, İsrail'de 50-60 bin Müslüman kardeşlerimizi öldürdüler ya. Canımız sızladı ya. Bir çift karan yok. Onlara bir çift kimse söylemiyor. İsrail şimdi 18-15 kilometre Şam'dan uzak. Niye ona seslenmiyorlar? Kadınlara tecavüz edin. Müslümanlık bu mu? Bu küfrün ta kendisi ve bunun cehennemin en büyük, en kötü azabı yerine gidecekler. Ne bilsinler. Ben Aleviyim ve ben bu olaylardan zannetmeyin. Biz kimseden korkmuyoruz. Eyvallahımız da yok. Rica da etmiyoruz ama insanlık adına siz Müslümansanız kelime şehadet getiriyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Allah büyüktür. Allah sana ihtiyaç yok. İnsanlara, kadınlara, suçsuz insanları öldürmeye. Ama zulüm eden inan ki zulümle de gidecektir. Geçen sosyal medyada çok gördüm. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Evet. Çok böyle din adamlarımız, hocalarımız var. Ellerinden geldiğince bir şeyler söylemeye, yapmaya çalışıyorlar. Aslında en büyük hata, eksiklik bu insanların geçmiş döneminden bu yana Nusayriliği, Aleviliği çok iyi anlatamamışlar ki işte insanların... Evet siz anlatıyorsunuz ama geçmişte hala bir tanesi geçen gün sosyal medyada çıkmış. Oradaki Alevi katliamı ile ilgili denize düşmüş de yılanı çağırıyor. Gelin bu Alevileri sarın, kollayın diye. Bir tane Hatay'dan bir tane bir hoca herhalde İsrail'i çağırıyoruz, gelin sahip çıkın falan gibi böyle. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün bakanlara sesleniyorum. Biz bu hocanın dediği gibi İsrail'i çağırmayacağız. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Biz Yahudilerle uzaktan yakından herhangi bir işbirliğimiz yok. Ve bütün Aleviler bu görüşte değil. Bu insanın kendi görüşüdür. Söylediği şey kendine aittir. Aleviler bunu demek istemedi ve bunu da kabul etmezler. Ben vatanımı savunurum. Ben bir şey isteyeceksem devletimden isterim. Askerimden isterim. Polisimden isterim. Oradaki katliamları durdurun. Yoksa bu çıraya sıçrayacak.
Sıçradığı zaman da burada kimse durduramayacak. Kötü olacak. Biz de bölüneceğiz. Paramparça olacağız. Oradaki teröristlerin dış ülkelerde aylıkla gelen yarın ne yapacağı bellisiz. Ve ben bir Alevi olarak dinimle imanı iftihar ediyorum ve ben vatanıma ihanet etmem. O kişi, o kelimeler ona aittir. Bütün Aleviler bunu istiyor demek değildir. Aynı kefeye de bunu koymasınlar. Şimdiki rejim zulüm etti. Şimdi garibanlar çekiyor. Günah değil mi? Sen İslam'ın neresindesin? Bir sürü insanlar buradan gitti. Alevi kesersen cennete gideceksin. Nereden çıkar? Bunu Emeviler çıkardı. Emeviler çıkaran zaten İslam'la alakası yok. Emevi zihniyetiyle gidenler. Konuşulacak şey çok Recan Bey. Biz her zaman vatanımızın, devletimizin, askerimizin, polisimizin arkasındayız. Biz hain değiliz. Biz ne satarız, ne satın alınırız. Ben Mevlana Ali adamıyım ve bunu çok iyi bilin. Olayın çıkması, parçalanma an meselesi. Biz insandan ilim almıyoruz. Biz gökyüzünden alıyoruz. Bunu herkes bilsin. Kimseden de rica etmiyorum. İsteyen istediğini yapsın. Ama teraziye geldin mi terazide görüşeceğiz.